Herkese merhaba, ben Enes. Bu videoda sizlere 15 ilginç Harry Potter detayından bahsedeceğim. 1. Aberforth Dumbledore hakkında herhangi bir şeyi ilk kez kardeşi olan Albus Harry'e laf arasında ondan bahsettiğinde duymuştuk. Albus Dumbledore kardeşi hakkında bir keçiye uygunsuz büyüler yaptığı gerekçesiyle dava açıldığı dışında çok bir şey söylemedi. Harry Potter ve Zümrüt Anka yoldaşlığında Dumbledore'un ordusunun toplanacak güvenli bir yere ihtiyacı vardı. Harry, Hermione ve Ron domuz kafasında buluşmaya karar verdiler ve bu yerin ilginç bir şekilde keçi koktuğunu fark ettiler. Ama en önemlisi Harry domuz kafasının sahibi hakkında bir şey fark etti. Gür ve uzun kır saçlarıyla sakalı olan somurtkan bir yaşlı adamdı. Uzun boyluydu, zayıftı ve sanki Harry'e bir yerden aşina geliyordu. Tabi sonradan domuz kafasının sahibinin gerçekten Aberforth Dumbledore olduğunu öğrendik. 2. Filmlerde birçok kez gördüğümüz Dumbledore'un ofisi oldukça detaylı tasarlanmış bir mekandı. Peki Dumbledore'un ofisi sadece gördüğümüz kadarıyla mı sınırlıydı? Bu adam nerede uyuyordu? Aslında odanın görünmeyen bir kısmı vardı. Film tasarımcıları Dumbledore'un ofisinin arkasında bir bölümü onun yatağının da bulunduğu bir oda olarak tasarladı. Oldukça özenle hazırlanan bu odayı yönetmenler hiçbir filmde kullanmadı. 3. Melez Prens'te Harry, Profesör Slughorn'un stoğundan bezir alıp yakın arkadaşı Ron zehirlendiğinde onu ölümden kurtarmıştı. Kullandığı akıllıca notlarla dolu iksir kitabında yazdığı için Harry, bezirin işe yarayacağını biliyordu. Peki ya işin bir başka boyutu da varsa? Daha önce Ateş Kadehi'nde Harry iksir sınavından geçemeyeceğinden emindi çünkü kazana bezir koymayı unutmuştu. Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndaki ilk iksir dersinde ise Severus Snape Harry'e "Bir daha deneyelim Potter, bezir getirmeni istesem nereye bakarsın?" şeklinde bir soru yöneltmişti. Eğer Harry'nin bezir kullanarak Ron'u kurtarması onun geçmiş tecrübelerine dayanıyorsa bu gerçekten oldukça ilginç ve bir o kadar da zekice bir detay olmuş. 4. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nda İrlanda Quidditch takımının tüm oyuncularının ateş oku siparişi verdiğini okuduk. Ve hemen sonraki kitap olan Ateş Kadehi'nde Quidditch Dünya Kupası'nı İrlanda Quidditch takımı kazandı. Sanki Rowling önceden bir ipucu vermiş gibi. 5. Muhtemelen Rowling'in Zürmüdanka yoldaşlığında bizlere verdiği en ünlü ve sevilen ipucu buydu. Evi temizlerken Harry, Ron ve Hermione kimsenin açamayacağı ağır ve eski bir kolye bulmuşlardı. Sonrasında onunla uğraşamayacaklarını düşünüp kenara koymaya karar vermişlerdi. Regulus Arcturus Black, Harry Potter ve Melez Prens'in sonunda bir açıklama yaptığında ve bu kolyenin son kayıp hortkuluk olduğu anlaşıldığında tüm Potterhead'ler oldukça şaşırmış olmalı. 6. Hermione'nin Harry Potter ve Ölüm Yadigarlarında kullandığı büyülü çanta kanunlara aykırıydı ve normalde Hogwarts'tan atılmasını gerektirecek bir suçtu. Seri boyunca kurallara uymak gerektiğini arkadaşlarına öğütleyen Hermione'nin yasa dışı bir eşya bulundurması oldukça ironik. 7. Çatlak kazan neredeyse yok ediliyordu. Rowling, Pottermore'da kaleme aldığı hikayelerinden birinde Diagon yolunun meşhur hanı Çatlak Kazan'ın 19. yüzyılda yaşadığı zorluklara da değiniyor. Dediğine göre Charing Cross yolunun yapımı sırasında civardaki pek çok bina yıkılıp dümdüz edildiği zamanlarda Çatlak Kazan yok olmanın eşiğinden dönmüş. Dönemin Sihir Bakanı Faris Spavin, Büyüce Şura'da yaptığı melankolik bir konuşmayla hanı kurtarmanın bu kez imkansız olduğuna ve ellerinden hiçbir şey gelmediğine değinmiş. Ama bu konuşmasından birkaç saat sonra bakanlıktaki koltuğuna oturduğunda aldığı bir haberle büyücü topluluğunun bir araya gelip kitlesel bir hafıza büyüsü uyguladığını, yol için çizilen planları değiştirmelerini sağladığını ve Çatlak Kazan'ı kurtardıklarını öğrenmiş. İçlerinden bazılarının Muggle şehir planlamacılarının üzerinde Imperius laneti kullandığına dair bir iddia ortaya atılsa da bunun doğruluğu hiçbir zaman kanıtlanamamış. 8. Cornelius Fudge Merlin nişanını kendi kendine vermiş. Harry Potter serisindeki en itibarlı ödül Merlin nişanıdır. Sadece üstün cesaret örneği ya da seçkin büyücülük kabiliyetine sahip olanlara verilir. Örneğin Dumbledore bu ödüle karanlık büyücü Grindelwald'u yendiği için layık görülmüştür. Öte yandan dönemin Sihir Bakanı Cornelius Fudge bu ödülü kendi kendine pek çok kişinin üstün olarak kabul ettiği kariyeri için vermiş ve büyücülük topluluğunda hatırı sayılır fısıldaşmalara yol açmış. 9. İnsanların dikkat etmemiş olabileceği şeylerin başında pek çok sahnede yedirilmiş olan CGI efektleri geliyor. Örneğin dağ trolünün olduğu anlarda CGI açıkça parlarken diğerleri muhtemelen zayıf detaylarda saklı olduklarından gözden kaçmış olma ihtimalleri çok yüksek.
Quidditch maçı sırasında çok da iyi görünmeyen pek çok CGI var. Bu anlarda karakterler birer süpürgeye oturtularak çekim yapılmış ve kalecilerin manevraları gibi hareketlerdeki efektler bu nedenle çok zayıf kalmıştır. Daha öncesinde Neville süpürgesinde uçarken bir anlığına kendisi bile oldukça basit bir CGI karaktere dönüşüyor. Neyse ki bu anlar kısa sürüyor. 10. Yeniden çekilen sahneler o sahnede oynayan tüm oyuncular için işkence olabilir. Ancak orijinal Harry Potter filminde felsefe taşı dedikleri her sahneyi bir kez de büyücünün taşı demek için çektiler. Çünkü filmin Amerika versiyonunda bu şekilde geçiyor. Filmin adında kitaplara uygun olacak şekilde düzenleme yapılması gerektiği, bu sayede kafalarda karışıklık olmayacağına karar verilmişti ki bu oldukça mantıklı bir hamleydi. Bu nedenle filmin ismi Birleşik Krallık ve Avrupa'da felsefe taşı, Amerika'da ise büyücünün taşı olarak geçince oyuncular aynı sahneleri birer kez de Amerikan izleyiciler için çekmek zorunda kaldı. That's what Fluffy's guarding on the third floor. That's what's under the trapdoor. The Sorcerer's Stone. That's what Fluffy's guarding on the third floor. That's what's under the trapdoor. The Philosopher's Stone. 11. Melez Prens filminde 7000'den fazla genç kadın oyuncu Lavender rolü için seçmelere katıldı ve her biri özenle hastane sahnesini okudu. Ancak ne gariptir ki Hermione rolünü üstlenen Emma Watson, Jessie Cave'i Lavender rolü için önerdi ve kendisi bu sahneyi daha okumadan rol için kabul edildi. 12. Ralph Fiennes, Tom Riddle karakterinin bir dönemini oynarken Hero Fiennes Tiflin 11 yaşındaki Tom Riddle olarak kurgulandı. Yönetmen David Yates, amcasına benzemesi yüzünden Hero ile çalışmak istediğini ve onun karanlık havasını sevdiğini söyledi. Adamı oynayan oyuncunun akrabasında bile karanlık hava var. Çok ilginç. 13. Harry Potter ve Zümrüt Yoldaşlığı dans direktörü Paul Harris tüm oyuncuların kendilerini asa tekniklerini doğru şekilde oluşturmaya adadıklarını ve tüm dikkatini buna verdiklerini söylemişti. Onunla yapılan bir röportajda Sirius Black karakterini canlandıran Gary Oldman'ın en iyi asa tutucu olduğunu şu sözlerle anlattı. Fakat asanın büyüsü ve gücü en çok da Gary Oldman'ın ellerinde hayat buldu. Gary öyle özgün bir oyuncu ki tek kelimeyle harikaydı. Düelloları o kadar heyecan verici yapan unsur her asa hareketinin arkasındaki maksadın gücüydü. 14. Yine Zümrüt Yoldaşlığı'nda bir sahnede Bellatrix'i canlandıran Helena Bonham Carter, Neville Longbottom'u canlandıran Matthew Levis'i rehin almıştı fakat biraz fazla ileri gitti. Matthew Levis'in kulak zarını yırtmıştı. Konu ile ilgili Lewis şunları söyledi. Helena'nın yönetmene dönüp Bellatrix ona işkence etmekten zevk almaya başlasa da çok daha yerinde ve kötücül olmaz mıydı diye sorduğunu hatırlıyorum. Daha sonra ucunu benim kulağıma saplamadan önce kışkırtarak asasıyla oynamaya başladı. Etrafta bir sürü patlamalar meydana geliyordu derken asa birden 2 santimetre kadar kulağımın içine girdi. Kulak zarımı yırttı ve çok acıdı. Bir hafta boyunca hiçbir şey duyamadım ama ekranda çok iyi duruyordu. Bonham Carter, Lewis'in çok ağrısı ve de kan içinde olduğunu itiraf etti. Daha sonra ise esprili bir şekilde böyle işkenceler olur, affedersiniz, sadizmimi biraz abarttım sanırım, dedi. 15. Dumbledore felsefe taşında Gryffindor'a, özellikle de Neville'a neden fazla puan vermişti? Sadece Slytherin'den hoşlanmadığı için puanları vermiş gibi görünüyor olabilir. Ancak Albus Dumbledore'un Neville Longbottom'a bu ekstra puanları vermesinin altında çok daha önemli nedenler yatıyordu. Düşmanlarınıza karşı çıkmak büyük cesaret gerektirir. Fakat dostlarınıza karşı çıkmak için daha fazlası gereklidir, demişti Dumbledore. Bu durum Gellert Grindelwald ile ilgili olmalı. Zira kendi dostu olan Gellert Grindelwald ile karşı karşıya geldiği için bu durumun ne kadar zor olduğunu kesinlikle biliyor olsa gerek. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.